din veya inanç özgürlüğünün uluslararası hukukta korunması üzerine çalışan bir araştırmacıyım aslında. İnanç özgürlüğü girişimini yönetiyorum. 2011 yılında inanç özgürlüğü girişimini başlattım doktora çalışmam sırasında. O zamandan beri de inanç özgürlüğü girişimi üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Evet, inanç özgürlüğü girişimi aslında ilginç bir zamanda sordunuz. Çünkü kuruluşundan beri tam 10 yıl geçti. Yani bu sene 10. yılı. Ve bir doktora öğrencisi olarak Türkiye'de din veya inanç özgürlüğünün kolektif boyutu üzerine çalışırken bu fikir ortaya çıkmıştı. Çünkü birçok din veya inanç topluluğu kendi gruplarının hakları üzerine çalışıyor ve ben araştırmam sırasında aslında Türkiye'de herkesin düşünce, din ve vicdan özgürlüğü üzerine çalışan herhangi bir girişim olmadığını fark etmiştim ve bunun üzerine başladı. 2013 yılından beri de Norveç Helsinki Komitesi'nin bir projesi olarak devam ediyor. Bu bağlamda bizim temel çalışmalarımız sistematik izleme ve raporlama konusunda. Yani Türkiye'de herkes için ister azınlıklara mensup olsun, ister çoğunluğa, ister inansın, ister inanmasın, herkesin, çocuklar da dahil olmak üzere düşünce, din ve vicdan özgürlüğünü korunmasının iyileştirmesi amacıyla izleme ve raporlama gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de çok köklü din veya inanç özgürlüğü problemleri var. Ve çok uzun senelerdir devam eden ve siyaset tarafından henüz çözüm üretilmemiş birçok mesele var. Belki bunların en hızlı aklımıza gelenleri zorunlu din dersleri olabilir mesela. Ya da daha sıklıkla duyduğumuz cemevlerinin ibadet yeri statüsü kazanamaması problemi. Veya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın herkesin vergileriyle desteklendiği halde herkesin oradan hizmet aldığını hissetmemesi. Hatta bazen eleştirel bir duruşu olduğu halde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı desteklemek durumunda kalması mali olarak. Ya da 2013 yılından beri örneğin seçimi yapamayan gayrimüslim cemaat vakıfları aklımıza gelebilir. Diğer önemli bir konu da askerlik hizmetine vicdani ret hakkının tanınmaması. Birçok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen ve bu liste maalesef uzayıp gidiyor. Bunların çözümü için birçok konuda aslında yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Ve bu yasal düzenlemeleri yapmak hiç de zor değil. Bir taraftan da Türkiye zaten bu alanda önemli insan hakları yükümlülükleri üstlenmiş durumda. Yani zaten ben bu standartları kabul ediyorum demiş. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalayarak veya Medeni Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'ni imzalayarak zaten kabul etmiş bu standartları. Kendi iç hukukunu ve uygulamasını bununla uyumlu hale getirmeyi üstlenmiş, yani böyle bir sorumluluğu. Dolayısıyla aslında bir anlamda işin kavramsal boyut açısından bir sorun yok. Sadece bunun hayata geçirilmesi gerekiyor. Fakat hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasında hem de örneğin Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İzleme Mekanizması veya İnsan Hakları Komitesi'nin almış olduğu tavsiye kararlarını uygulamamasında burada köklü bir problem olduğunu görüyoruz. Siyaset ya da siyasi aktörler, hükümet buna bir çözüm üretmediği zaman din veya inanç toplulukları veya sivil toplum ne yapabilir? Yani diğer aktörler ne yapabilirler? Bu önemli bir soru. Türkiye'de aslında birçok stratejik davalama olduğunu görüyoruz. Zaten hani bugün birçok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının bulunuyor olması da zamanında birçok önemli başvurunun yapılmış olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla din ve inanç toplulukları özellikle çözmek istedikleri konuları seçerek dava açma, yani hukuki bir mücadele içine girmeyi tercih ediyorlar. Daha sonra da bu kararların uygulanması için çalışmalar yürütüyorlar. Dolayısıyla stratejik davalama önemli bir konu. Onun dışında son yıllarda aslında biraz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bazı çalışmalarla bu işin bazı yönlerinin yerel yönetimler tarafından da kolayca çözülebileceğini görüyoruz. Örneğin Büyükşehir Belediyesi bir inanç masası oluşturdu ve ilk defa cenaze hizmetlerini birçok yani Hristiyanlar, Museviler, Sünni Müslümanlar ve Aleviler için sağlamaya başladı. Bu bir ilk, hala bir ilk maalesef. İlk başladığında iyi bir örnek olmasını ve
diğer belediyelere de, diğer belediyeler tarafından da benimsenmesini beklemiştik ama öyle olmadı. Dolayısıyla yerel yönetimler bu konuda adımlar atarak, örneğin diyalog toplantıları gerçekleştirerek, yani kendi şehirlerindeki farklı din inanç topluluklarıyla onların ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya çalışarak, bu zaman zaman kültürel mirasa ilişkin mekanların korunmasıyla ilgili adımlar olabilir. Zarar gören, örneğin nefret suçlarından ötürü zarar gören ibadet yerlerinin yeniden onarımı, temizlenmesi vesaire konularında olabilir. Veya da farklı hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili olabilir. Örneğin COVID-19 döneminde ibadet yerlerine sağlanan dezenfeksiyon hizmetinin tüm ibadet yerlerine sunulması gibi, ayrım yapmadan cemevlerine, kiliselere, havralara, camilere, işte Yehova şahitlerinin toplantı salonlarına gibi. Dolayısıyla yerel yönetimler önemli bir çözüm üretme alanı olarak öne çıkıyor. Çünkü biraz merkezi hükümet tarafında diyalog yolları daha kısıtlı hale gelmiş durumda ve atılması beklenen adımlar atılmıyor.